Selamın aleyküm sevgili dostlar. Bugünkü hikayemiz, bir çobanın sabrı ve Allah'a güveninin bir gecede nasıl her şeyi değiştirdiğini anlatan ibretlik bir olaydır. Küçük, tenha bir vadi vardı, Nurpınar Vadisi. Bir zamanlar suyu bol, toprağı bereketliydi ama yıllar süren kuraklık her şeyi kuruttu. Toprak çatladı, tarlalar boş kaldı, çocukların neşesi bile sanki rüzgarla uçup gitmişti. Köy halkı her gece göğe bakıp ne zaman yağmur yağacak diye sorarlardı. Ama o yağmur hiç yağmazdı. Bu köyde Çoban Osman adında fakir bir adam yaşardı. Bir zamanlar sürüsü vardı fakat kuraklık hepsini alıp götürmüştü. Geriye sadece hasta bir keçi kalmıştı. Osman onu sırtında taşır, kuru ekmeğini bile onunla bölüşürdü. Köylüler ise alay eder, "Bırak artık, ölsün gitsin" derlerdi. Hatta kendi aralarında "Bu adam delirdi. Böyle birinin yüzünden köye bereket iner mi?" diye konuşurlardı. Bir akşam köy muhtarı halkı zor günler için bir araya getirdi. Ellerinde kalan son hayvanları satıp hayatta kalmaya çalışacaklardı. Oysa Osman tek keçisini satmayı reddetti. Kimi bu inat yüzünden köy mahvolacak diyordu, kimi de Allah bu adam yüzünden bize yardım etmez diye suçluyordu. O gece Osman eve döndüğünde kalbi kırılmıştı. Yine de keçisinin başına oturdu ve sessizce şöyle dedi: "Allah'ım, onlar yağmur isterken ben merhamet istiyorum. Önce kalplerimizi canlandır, sonra toprağımızı." Ertesi sabah Kuddusi adında açgözlü bir tüccar kapısına geldi. Alaycı bir gülümsemeyle bir avuç para attı. "Şu can çekişen keçiyi bana sat, uğraşma artık" dedi. Ama Osman yine kabul etmedi. Ve işte gerçek mücadele o anda başlamış oldu. Günler ağır ağır akıp gidiyordu. Sıcak bastıkça bastı, kuyular kurudu, insanların içindeki umutlar da bir bir sönmeye başladı. Artık dua etmek bile zor geliyordu. Dilleri dönmüyor, kalpleri isyanla doluyordu. Bunun üzerine Muhtar Ramazan, köy halkını yağmur duasını okumak için meydana çağırdı. Herkes beyaz elbiselerini giyip toplandı ama yüzler yukarı baksa da gönüller hala toprağa bakıyordu. Eller semaya kalkmıştı, gözlerse yağmurdan başka hiçbir şey aramıyordu. Sonunda herkes geldiği gibi dağıldı. Ne yağmur vardı ne de içlerinde iman. İnsanlar gidince Muhtar Ramazan yalnız kaldı. Gözleri nemli bir halde başını göğe kaldırıp "Allah'ım, sen surete değil kalbe bakarsın, içimizde samimiyeti görürsün, bizlere merhamet et" diye yalvardı. O sırada Osman eve döndüğünde zayıf keçisinin yere yığıldığını gördü. Hemen yanına koştu, başını kucağına aldı. Tulumbadan çıkan son su damlalarını da ona içirdi. Su neredeyse tükenmişti. Ama bir yudumunu bile kendine ayırmadı. O gece keçisinin başında oturdu, onun zayıf nefesini dinledi ve sükunetle göğe baktı. Köylüler ise kendi aralarında "Bizim halimiz değişmiyorsa sebebi bu inatçı adam" diye homurdanıyordu. Osman ise tek bir kelime bile cevap vermedi. Ertesi sabah gün doğarken köyün dışındaki tepeye çıktı. İnsanların şikayetinden, suçlamalarından bıkmıştı, bu yüzden biraz uzak durmanın iyi olacağını düşündü. Keçisinin başını okşadı. "Rabbim" dedi usulca, "ben bu zavallı hayvana senin rızan için sahip çıktım. Sen bilirsin, yaşaması hayırlıysa yaşasın, değilse canını al ki daha fazla eziyet çekmesin." Güneş batarken gökyüzü kurşuni bir renge dönmüştü. Rüzgar bile sanki yorgun nefes alıyor gibiydi. Osman, kıpırdamayan keçisine bakarken gecenin hiç bitmeyecek kadar uzun olacağını hissetti. Köyün toplantısından sonra haftalar geçti ama değişen hiçbir şey yoktu. Gökyüzü hala kapalıydı, kuyulardaki su daha da çekilmişti. Köy gün geçtikçe daha da kuruyordu. Toprak gibi yüzler de solmuş, toza karışmış gibiydi. İnsanlar sokaklarda fısıltıyla konuşuyor, açlığın giderek büyüdüğünü dile getiriyor ama seslerini yükseltmeye bile çekiniyorlardı. Sanki kelimeler bile "biraz daha dayan" diyordu. Osman ise her sabah zayıf keçisini alıp köyün dışındaki çorak tepelere götürüyordu. Orada neredeyse görünmeyecek kadar solmuş birkaç ot parçası bulursa ona yediriyor, keçi yorulduğunda ise omzuna alıp taşımaya devam ediyordu. Bir kayanın cılız gölgesine oturur, elinde ne varsa onunla beslemeye çalışırdı. Gözlerinde hem derin bir hüzün hem de bitmeyen bir sabır vardı.
Bir sabah köye doğru dönerken yolu yine tüccar Kuddusi tarafından kesildi. Kuddusi, köyün ortasında küçük bir dükkan işletiyor. Elinde kalan son erzakları yüksek fiyatla satıyordu. Köyün durumu umrunda değildi. Köylüler ona mecbur oldukları için yaklaşır ama içlerinde ona karşı bir korku beslerdi. Kuddusi, Osman'ın kucağındaki zayıf keçiye küçümseyerek baktı. "Hala bunu taşıyor musun? Bu hayvan bu gece ya da yarın ölür. Elinde kalınca ne yapacaksın?" dedi. Osman, yorgun ama sakince, "Kimseye zararı yok Kuddusi, gücüm yettikçe onu beslerim," diye cevap verdi. Tüccar kısa bir kahkaha attı. "Neyle besleyeceksin? Evlerde un yok, kuyularda su yok. Böyle zamanda hasta bir keçiyi tutmanın mantığı ne? Hem kendine hem köye yük oluyorsun." Sonra sesini alçaltıp sözde iyilik yapıyormuş gibi ekledi. "Bak, şimdi iyi bir fiyatı alayım. Ölmeden önce işe yarasın. Al şu parayı, birkaç gün idare edersin." Osman derin bir nefes aldı, gözlerini kaçırmadan konuştu. "Kuddusi, bu keçi Allah'ın bana zamanında bahşettiği sürüden kalan son candır. Bana her gün eşlik etti. Ben de ona vefayla baktım. Para için milletin lafına bakıp da onu satmam. Açlıktan ölürsem de kaderime razıyım. Ama onu satarsam aynadaki yüzüme bakamam." Kuddusi'nin yüzü bir anda düştü. "Demek inat ediyorsun," dedi. "Gün olur da kuraklık daha da sertleşirse sözlerimi hatırlarsın. O zaman pişman olacak olan sensin." Ama Osman geri adım atmadı. Kuddusi ise arkasını dönüp yürüdü, arkasında yalnızca küçümseyen ve aşağılayan sözleri kaldı. Osman onu uzun uzun izledi, sonra ağır adımlarla yoluna devam edip evine döndü. O gün köy hiç olmadığı kadar sessizdi. Çocuklar açlıktan güneş batmadan uykuya dalmış, kadınlar ise evlerin önünde kısık sesle konuşuyordu. Bir kadın diğerine, "Muhtar Ramazan yarın cami avlusunda dua için herkesi çağırıyormuş. Belki Allah bize merhamet eder," dedi. Diğeri iç çekip, "Allah'ın rahmeti yakın ama biz uzağız. İnsanların kalpleri kas katı olmuş. Komşu açken karnı tok uyuyan mı ararsın? Yaşlılar hastalanınca camı pencereyi kilitleyen mi ararsın? Bu köye bu kuraklık müstehak. Tüccar sebepsiz yere fiyat artırır. İşçi özenmeden iş yapar. Babalar duayı unuttu, anneler şükretmeyi. Para merhametten daha kıymetli oldu. Bu köyde merhamet artık kalmadı," diye karşılık verdi. Ertesi sabah müezzinin sesi köyün üzerine yayıldı, insanları yağmur duasına çağırıyordu. Köy meydanına doğru akın eden kalabalığın hali içler acısıydı. Bir deri, bir kemik kalmış adamlar, kollarında güçlükle duran çocuklarla kadınlar. Hepsi yorgun, hepsi çaresizdi. Muhtar Ramazan onların önüne geçti, ellerini göğe kaldırıp yüksek bir sesle dua etti. "Allah'ım, merhametin çoktur, biz aciziz, bizi bağışla, dualarımızı kabul et, yağmur indir, bize rahmetini indir." Kalabalık da arkasından aynı iştiyakla ellerini açtı ama dilleri dua etse de akılları başka yerlerdeydi. Kimisi duasını ederken aklında yemek vardı, kimisi ağlarken içinde iman değil, korku taşıyordu. Dakikalar geçti, gökyüzü sessizdi. Ne bulut vardı, ne rüzgar. Sonunda herkes yüzü düşmüş, umudu tükenmiş şekilde dağıldı. Meydanda yalnız kalan Muhtar Ramazan yere bakarak mırıldandı. "Diller dua etse ne olur, kalbiniz inanmadıktan sonra? Tabii yağmur yağmaz." Osman eve döndüğünde keçisi hala yerde, nefes alıp vermekte zorlanıyordu. Yanına oturdu, başını dizlerine aldı ve kırbasında kalan son yudumu ona içirdi. Kırbanın içinde neredeyse hava bile kalmamıştı ama Osman elinde kalan son damlayı bile keçisine içirmekte kararlıydı. Keçinin nefesi iyice yavaşlamış, göz kapakları yarıya kadar inmişti. Osman ona eğilip titreyen bir sesle, "Dayan benim yol arkadaşım, Rabbimiz merhamet sahibidir, sabredeni unutmaz," dedi. Sertleşmiş elleriyle başını okşarken içinde biriken hüzün artık taşmıştı. Gözyaşları yanağından süzülüyor, alın terine karışıyordu. O an sadece hayvan için değil, kendi yoksulluğuna, köyün haline, insanların tükenen umutlarına ağlıyordu. Yine de şikayet etmedi, sadece içine attı derdini. Akşam olduğunda köy her zamanki gibi sessizdi. Rüzgar evlerin arasında gezerken sanki bir ses arıyor ama karşılık bulamıyordu. Çarşıda, dükkanının önünde oturan Kuddusi, çevresine toplanan birkaç adama yüksek bir sesle "Osman böyle inat ettikçe bu köy su yüzü görmez," diye bağırıyordu.
Bu yaptığının merhametle ilgisi yok, bildiğin inat. Yaşlı adamlardan biri ona dönüp, Allah'tan kork Kuddusi, belki onun bildiğini sen bilmiyorsun, belki o bizden daha doğru görüyor, dedi. Kuddusi öfkeyle elini sallayıp karşılık verdi. Benim bilmediğim neyi bilecekmiş? Osman aklını kaybetti. Bekleyin görün, keçisi ölünce de yağmurun hala inmeyeceğini anlayacaksınız. Osman eve döndüğünde keçisi hala yerde, nefes alıp vermekte zorlanıyordu. Yanına oturdu, başını dizlerine aldı ve kırbasında kalan son yudumu ona içirdi. Kırbanın içinde neredeyse hava bile kalmamıştı ama Osman elinde kalan son damlayı bile keçisine içirmekte kararlıydı. Keçinin nefesi iyice yavaşlamış, göz kapakları yarıya kadar inmişti. Osman ona eğilip titreyen bir sesle "Dayan benim yol arkadaşım, Rabbimiz merhamet sahibidir, sabredeni unutmaz," dedi. Sertleşmiş elleriyle başını okşarken içinde biriken hüzün artık taşmıştı. Gözyaşları yanağından süzülüyor, alın terine karışıyordu. O an sadece hayvan için değil, kendi yoksulluğuna, köyün haline, insanların tükenen umutlarına ağlıyordu. Yine de şikayet etmedi, sadece içine attı derdini. Akşam olduğunda köy her zamanki gibi sessizdi. Rüzgar evlerin arasında gezerken sanki bir ses arıyor ama karşılık bulamıyordu. Çarşıda dükkanının önünde oturan Kuddusi, çevresine toplanan birkaç adama yüksek bir sesle "Osman böyle inat ettikçe bu köy su yüzü görmez," diye bağırıyordu. Bu yaptığının merhametle ilgisi yok, bildiğin inat. Yaşlı adamlardan biri ona dönüp "Allah'tan kork Kuddusi, belki onun bildiğini sen bilmiyorsun, belki o bizden daha doğru görüyor," dedi. Kuddusi öfkeyle elini sallayıp karşılık verdi. Benim bilmediğim neyi bilecekmiş? Osman aklını kaybetti. Bekleyin görün, keçisi ölünce de yağmurun hala inmeyeceğini anlayacaksınız. Bazı köylüler karşı çıkmaya cesaret edemeyip başlarını öne eğdi. Bazıları ise Kuddüs'ü bir daha ürün satmaz diye korktu, ona hak verir gibi yaptılar. Her kelime Osman'ın zihninde çizdikleri görüntüyü daha da büyütüyordu. Yalnız, farklı, dışlanan bir adam. Ertesi sabah, gün doğmadan Osman keçisini kucağına alıp evinden çıktı. Keçi artık o kadar hafifti ki neredeyse pamuktan farkı yoktu. Artık zar zor nefes alıyordu. Onu göğsüne yaslayarak köyün kenarındaki yüksek tepeye kadar yürüdü. Buradan köyün tamamı görünürdü. Küçük evler, suskun sokaklar, dumanı tüten bacalar. Keçiyi nazikçe yere bıraktı, yanına oturdu. Başını dik tutmak için elleriyle kavradı. Gökyüzü gri, durgun, yağmur havası vardı ama inatla yağmamaya kararlı gibiydi. Osman gökyüzüne baktı. Sesi o kadar kısık çıktı ki sadece Allah duysun istiyordu. Rabbim, şu köyün çocukları için, dilinden seni düşürmeyen tüm hastalar için, şu keçinin aldığı her nefes için ona merhamet et. Eğer yaşaması bizim için bir rahmetse ona can ver. Eğer ölümü bize bir ders olacaksa o dersi rahmetinle buluştur. Beni değil, yavrucakları doyur. Bana su vermesen de olur ama şu sabi sübyanların bekleyişini boşa çıkarma. Sonra Osman başını eğip içten bir sesle fısıldadı. Rabbim, eğer yağmuru günahlarımız yüzünden bizden esirgediysen bize rahmetinle dön, bizi azapla değil merhametinle düzelt. Sonra susup rüzgarın kayaların arasından geçerken çıkardığı uğultuyu dinledi. Keçi kıpırdamıyordu ama Osman onu bırakmadı. Güneş ufka yaklaşırken hala aynı yerde, aynı sabırla bekliyordu. O akşam içini kaplayan his yıllardır hissetmediği kadar güçlüydü. Toprakta bir şey değişmek üzereydi, bunu kalbinin derinlerinde hissetmişti ama ne olacağını bilmiyordu. Gece mevsime göre fazlasıyla soğuktu. Rüzgar tepenin etrafında dönüyor, sanki kuruyup kalmış bu yerde yaşam arar gibi dolanıyordu. Osman keçisini kollarına almış, nefesinin giderek zayıflamasını izliyordu. Gökyüzü bir tek yıldız bile göstermiyordu. Adeta kapılarını kapatmış, yorgun dünyayı dışarıda bırakmış gibiydi. Kendi kendine fısıldadı. Rabbim, sen rahmetini kestiğinde bizler ne kadar da aciziz. Yapabildiğimiz tek şey göğe bakıp beklemek. Su kırbasını kaldırıp keçiye uzattı ama içinde bir damla bile kalmamıştı. Keçinin başı Osman'ın göğsüne düşmüştü. O da titreyen parmaklarıyla hayvanın zayıf bedenini okşuyordu. Tıpkı hasta bir çocuğunu teselli etmeye çalışan bir baba gibi. Keçinin gözleri yarı kapalıydı, bir açılıyor, bir kapanıyordu. Ve sonra birden durdu. Osman'ın yüreği parçalandı.
Kırba elinden düştü. Göğsüne bir ağırlık çöktü ama gözlerinden yaş akmadı. Gözlerini kapatıp uzun bir süre öylece kaldı. Sonra neredeyse duyulmayacak bir sesle mırıldandı. Allah'ım, ben ona üzüldüğüm için ağlamıyorum. Gücünün karşısında aciz kaldığım için de değil. Yalnızca bir cana acıyorum. Sana gece gündüz yalvardığım zayıf bir mahluka. Bu sözlerle birlikte yüzünden tek bir damla süzüldü. Bu, yalnızca bir hüzün değil, gerçek bir teslimiyet, tertemiz bir rahmet damlasıydı. Düşüp kuru toprağa karıştı. Tam o anda rüzgar değişti. Birden serinleşti. Sanki uzaklardan su kokusu taşıyordu. Osman başını kaldırdı, şaşkınlıkla ufka baktı. Birkaç saniye önce gri olan gök, koyu maviye, ardından siyaha dönüyordu. Ufukta birikmeye başlayan bulutlar önce küçük göründü. Sonra hızla çoğaldı, gökyüzü yıllardır görmediği yağmur bulutlarıyla kaplandı. Uzaklarda gök gümbürdedi. Toprak hafifçe titredi. Ve Osman o anda anladı ki bu gece köyde her şey kökten değişecek. Toprak artık suya doymuş, boğazlarda yılların kuruluğu çözülmüş gibiydi. Allah onun duasını karşılıksız bırakmamıştı. Yavaşça ayağa kalktı, kollarını göğe açtı ve titreyen bir sesle fısıldadı. Rabbim, ben kendim için bir şey istemedim ama sen bana hiç beklemediğim bir ikramda bulundun. Tam o anda göğü yaran bir şimşek çaktı. Ardından ilk yağmur damlası yüzüne düştü. Sonra bir anda gökyüzü boşaldı. Yağmur, vadiye yıllardır uğramayan bir şiddetle inmeye başladı. Küçük dereler dağlardan süzülüp coşkuyla akıyor, kuru havayı ıslak toprağın kokusu dolduruyordu. Osman yağmurun ortasında öylece durdu. Başını kaldırmış, sanki rüyanın bozulmasından korkuyor gibi kımıldamıyordu. Köyde ise her şey bir anda karışıverdi. İlk gök gürültüsüyle uyanan çocuklar şaşkınlıkla ağlamaya başladılar. Erkekler evlerinden koşarak çıktılar. Kadınlar ellerini semaya kaldırıp dualar ettiklerini bile fark etmediler. Çünkü ne gözyaşlarını ne de çığlıklarını tutabiliyorlardı. Fakat herkesin dikkati bir noktaya çevrilmişti. Vadinin üst tarafı, Osman'ın olduğu yere. Uzakta toplanan bulutların tam onun üzerinden yoğunlaştığını gören bir adam bağırdı. "Bakın, yağmur önce çobanın tepesine inmiş." Bu sözle herkes meydanda toplandı. Bazıları diz çöküp secdeye vardı, bazıları çocuklarını kucaklayıp ağladı. Aralarında birkaç kişi, başta Muhtar Ramazan olmak üzere tepeye doğru koşmaya başladı. Ayaklarının altındaki toprak çamura dönüyor, su paçalarından akıyordu. Soğuk yağmur yüzlerini kesiyordu ama kalplerinde bambaşka bir sıcaklık vardı, umut. Tepede ise manzara tarifsizdi. Osman hala toprağın üzerinde oturmuş, yağmur yüzünü yıkarken kaçmıyor, saklanmıyordu. Yanında da ölmüş keçisi yatıyordu. Sanki yağmur onun üzerine de rahmet gibi dökülüyordu. Muhtar Ramazan ağır adımlarla ona yaklaştı. Dizlerinin bağı çözülmüş gibiydi. Osman'ın yanına oturdu, eliyle omzuna dokundu ve gözyaşıyla karışmış bir sesle konuştu. "Osman, Allah bizi bağışlasın. Bize yağmur getiren, senin kalbinden çıkan tek bir samimi damlayı gördü. Biz dillerimizle dua ettik ama sabredemedik. Sen ise kimsenin fark etmediği bir merhameti Allah'a sundun." Osman konuşmadı. Sadece mütevazı, küçük bir tebessüm beliriverdi yüzünde. Şaşkın, minnet dolu, kabullenen bir tebessüm. Muhtar başını göğe kaldırdı ve ekledi. "Allah'ın rahmeti böyle işler işte. Biz kendimizi akıllı sandık, seni ise delilikle suçladık. Oysa o, senin kalbinde bizde olmayan bir şey gördü." Yağmur daha da şiddetlendi. Dereler birleşip vadiye doğru akarken erkeklerden biri bağırdı. "Çabuk, dere taşmadan önce akacak yer açalım." Bir diğeri ekledi. "Hepimiz toplanalım, yıllardır beklediğimiz bereket geldi, onu koruyalım." Ve köy halkı yıllardır ilk kez birlik halinde koşarak iş başına geçti. Köyde hummalı bir hareket başladı. Kadınlar evlerin damlarından su topluyor, çocuklar sokaklarda koşturarak kahkaha atıyor, erkekler ise kuyuların içindeki kumları temizliyordu. Yağmur her haneye uzun zamandır kayıp olan bir ses gibi geri dönmüştü. Herkesin yüzünde hem şaşkınlık hem sevinç vardı. Bu sırada dükkanının önünde duran tüccar Kutlusi başını kaldırmış gökyüzüne bakıyordu. Konuşacak hali yoktu.
Kendi sert sözleri, alaycı bakışları ve Osman'ın döktüğü o tek gözyaşı bir bir aklına geldi. İçinden, biz onu suçladık ama meğer kendi imanımızı kaybetmişiz diye geçirdi. Ardından dükkanının kapısını kapattı ve kimse görmeden Osman'ın evine gidip ondan helallik istemeye karar verdi. Akşam üstüne doğru yağmur hafifledi ama toprak hala ıslaktı. Havada suyla hayat bulan toprak kokusu vardı. Osman hala tepenin üzerindeydi. Yanında da keçisi duruyordu. Eski abasını onun üzerine örtmüş, sessizce oturuyordu. Bu sırada muhtar Ramazan yeniden yanına geldi, yavaşça çöktü ve elini Osman'ın omzuna koydu. "Evladım," dedi, "Allah çokluğa değil, niyetin temizliğine bakar. Sen merhamet ettin, o merhamet hepimize nefes oldu." Osman hüzünlü bir sesle karşılık verdi. "Ben sadece bir canı korumaya çalıştım. Meğer onda Allah'ın hikmeti saklıymış." Muhtar başını sallayarak gülümsedi. "Merhametlisin Osman, Allah senden razı olsun." İkisi birlikte tepeden aşağı köye doğru yürüdüler. Sokaklar suyla ıslanmış, insanlar birbirlerine sevinçle sesleniyordu. Osman'ı görünce birkaç kişi durdu, başını eğdi, ardından ağır adımlarla yanına gelip konuştu. Daha önce onu suçlayan adamlardan biri utanarak, "Bizi bağışla Osman, seni yanlış anladık, sana deli dedik," dedi. Osman ise sakin bir ifadeyle, "Benim affedecek bir şeyim yok, asıl bağışlayan Allah'tır, o bizi rahmetiyle korudu," diye karşılık verdi. Gözlerini tekrar gökyüzüne kaldırdığında, hafif çiseleyen yağmurun altında içinden şöyle söyledi: "Rabbim, bir kulun içten duası bir köyün kaderini değiştirdi. Sen ne yücesin." O gece köyde kimse uyumadı. Herkes kaplarını dolduruyor, oluklardan akan suyu biriktiriyor, günlerdir görmedikleri bereketi kaçırmamak için uğraşıyordu. Muhtar Ramazan ise mescidin kapısında oturmuş, yanından geçenlere sakin bir sesle, "Unutmayın, hepimiz bir aradayken yağmur inmedi. Ama bir kul tek başına içten dua edince Rabbimiz ona karşılık verdi," diyordu. Ertesi sabah, yağmurun serinliği hala havadayken, Osman keçisini defnetmek için tepenin kenarına doğru yürüdü. Yağmurun yağdığı gece oturduğu tepenin hemen yakınında bir yer seçti. Bir süre durdu, içinden dua etti, sonra kazmayı eline alıp toprağı kazmaya başladı. Yağmura doymuş toprak ilk başta kolayca kazıldı. Biraz ilerledikten sonra kazmanın ucu sert bir şeye çarptı. Osman durdu, eğilip elleriyle toprağa dağıttı. Toprak altından büyükçe bir çömleğin kenarını gördü. İçinden bir an ürperti geçti. Şaşkınlık ve tedirginlik bir aradaydı. Çömleği tamamen açtıktan sonra eski bir kapakla örtülmüş olduğunu fark etti. Geri çekildi, bir süre düşündü, sonra çömleği olduğu gibi yeniden örttü. Üzerine de kaybolmaması için birkaç taş koydu. Vakit kaybetmeden köye döndü ve doğru muhtar Ramazan'ın yanına gitti. Selam verdi, nefesi hala hızlıydı. Muhtar merakla, "Hoş geldin evladım, hayırdır?" dedi. Osman, "Keçiyi gömmek için kazı yaparken bir şey buldum. Eski bir çömlek. İçini açmaya çekindim. Şahit olmanız için sizi çağıracaktım," dedi. Muhtar Ramazan hemen yerinden kalktı. Yanlarına güvendiği 2 kişiyi daha aldı ve hep birlikte tepeye çıktılar. Osman taşları kaldırdı, toprağı açtı ve çömlek tekrar ortaya çıktı. Muhtar, "Hadi besmele ile açalım," dedi. Kapağı kırdılar ve kapağı ağır ağır kaldırdılar. Yüzleri parıltıyla aydınlandı. Çömlek altın sikkelerle doluydu. Eski, sağlam basılmış, parıldayan bir yığın. Kimse ilk anda konuşamadı. Herkesin nutku tutulmuştu. Sonunda muhtar derin bir nefes alıp sakin bir sesle, "Bu para önce köyün yoksulları ve ihtiyaçlarına ayrılsın. Geriye kalanı da eğer sahibi çıkmazsa onu bulanındır," dedi. Ardından Osman'a dönüp, "Ama acele etmeyelim, 3 gün boyunca köyde ve civarda duyururuz. Bir küp dolusu mal bulundu," deriz. "Eğer biri gelir ve çömleği tanıtırsa kendi hakkı ona teslim edilir," diye ekledi. Osman başını salladı. "Ben bu servetten sadece helal olanı isterim," dedi. Muhtar gülümsedi. "Allah maldan önce kalbe bereket versin evladım." Köye döndüler. Haber hem mescitte hem pazarda duyuruldu. Toprağın altında bir küp bulundu. Kime aitse gelip yerini söylesin. 3 gün boyunca herkes bekledi. Uğrayan yolculara da soruldu ama kimse bir iz, bir bilgi, bir işaret gösteremedi.
Süre dolunca muhtar köylüleri topladı ve hükmü açıkladı. Bu servetten 1/5 pay köyün ortak ihtiyaçları ve yoksullar içindir. Geri kalanı ise bulana, yani Osman'a aittir. Şahitler burada, deftere yazıyorum ve herkesin huzurunda karar veriyorum. 1/5 pay hemen ayrıldı. Yoksul ailelere un, yağ ve süt verildi. Kimsesiz çocukların ihtiyaçları karşılandı. Borçlu olan birkaç kişi rahatlatıldı. Kalan bölümle kuyular temizlendi, su yolları açıldı, yeni aletler alındı, yağmurun yıktığı yollar onarıldı. Muhtar Ramazan her dağıtımda aynı şeyi söylüyordu. Bu Allah'ın gönderdiği mükafattır. Doğru şekilde kullanılmazsa bereketi de kalmaz. Osman'ın payı ise büyüktü. İsteseydi hepsini saklayabilir, kendine yeni bir hayat kurabilirdi. Fakat yanında bereketle gelen bu serveti tek başına harcamaya gönlü el vermedi. Çarşının ortasında durup yüksek bir sesle "Bana çok sayıda koyun ve deve ver," dedi. Satıcı şaşırdı. "Hepsi senin için mi?" diye sordu. Osman tebessüm etti. "Köyümdekiler aç, bu nimet bana değil hepimize geldi." Hayvanların listesi yazıldı, parası ödendi. Gençler koşa koşa ahırdan hayvanları çıkarıp meydana götürdü. O gün köyün ortası yıllardır görmediği bir kalabalıkla doldu. Çocuk sesleri, hayvanların ayak sesleri, şükreden kadınlar, dua eden yaşlılar. Her ev için bir pay ayrılacaktı. Kısa bir süre içinde köy, yıllardır unuttuğu canlılığa kavuşmaya başladı. Küçük kuzuların sesleri yeniden duyuldu, develerin hırıltısı vadide yankılandı. Kadınlar, erkekler, yaşlılar ve çocuklar meydana toplandı. Herkesin yüzünde hem şaşkınlık hem şükür vardı. Osman, kalabalığın ortasında durdu ve ihtiyacı olanlara "Bunlar sizin," dedi. Her haneye pay ayrıldı. Hayvanını kaybeden için yeni bir başlangıç fırsatı. Elinde az kalan için daha çoğu verildi. Ne sizden karşılık isterim ne de övgü. Şükrünüzü toprağınıza sahip çıkarak ve evlerinizi dualarla doldurarak gösterin. Kalabalığın içinden uzanan eller titrekti. Bir yaşlı kadın verilen kuzuyu göğsüne bastı, sanki yıllardır kaybolan evladını bulmuş gibiydi. Genç bir adam eline verilen ineğin yularını tutunca gözleri doldu. "Doğrusu," dedi kırık bir sesle, "bugün bir inek sahibi olacağımı hiç düşünmemiştim." Osman gülümsedi. "İnsan iyiliği umarsa Allah ona kapı açar," diye karşılık verdi. Muhtar Ramazan, Osman'ın omzuna dokunup, "Allah sana bir testi altın nasip etti, sen de kendinden eksiltme," dedi. Bunun üzerine Osman kendine de bir sürü ayırdı. Hem geçimini sağlamak hem de köyün tarla ve su işlerinde kullanılacak 2 güçlü öküz edinmek için. Ardından işsiz gençleri yanına çağırdı ve "Bu hayvanların bakımını siz üstleneceksiniz," dedi. "Kazancınız bellidir, hakkınızı alırsınız. Çalışanın emeği görülür, sorumsuzluk eden ise kendi nasibini kaçırır." Gençler memnuniyetle kabul ettiler. İçlerinde uzun zamandır hissetmedikleri bir gayret kabardı. Sonraki günlerde köy tanınmayacak kadar değişti. Halk yeniden tarlalara döndü, yağmurun yıktığı su yolları temizlendi, yeni mevsim için tohumlar toprağa serildi. Kuyular tamir edildi, ağızları çamurdan korunacak şekilde kapatıldı. Osman, muhtarla birlikte yeni tohumlar aldı ve çiftçilere arazilerinin genişliğine göre dağıttı. Böylece çarşıda yeniden hareketlendi, dükkanların önünde alışveriş konuşmaları duyulur oldu. O akşam köyün unutulmaz günlerinden biri oldu. Muhtar Ramazan halkı cami avlusunda topladı. "Evvela yağmur için şükrederiz," dedi. "Sonra yağmurun ardından gelen rızık için. Ve nihayet," diye ekledi, eliyle Osman'ı işaret ederek, "rahmetin 2 vesilesi için. Biri yağmur, biri bulunan altınlar. Lakin unutmayın, ne gözyaşı ne kürek getirir bereketi. Bereketi getiren niyetin doğruluğudur. Bugün bizim için yeni bir ahit olsun. Ne alışverişimizde hile, ne tartımızda eksik, ne evlerimizde cimrilik olsun." Kalabalığın kenarında duran Kuddusi, olup biteni sessizlik içinde izliyordu. Yüzünde bir pişmanlık, bir de çekingenlik vardı. Sonunda ağır adımlarla öne çıktı, Osman'ın karşısında durdu. Yanında duranlar onun sesi titrerken söylediklerini duydu. "Sana sert konuştum, merhametinle alay ettim, ağır sözler söyledim, affeder misin?" Osman içtenlikle tebessüm etti. "Allah bize de sana da bağışlanma nasip etsin," dedi. Bugün kalbinde olan dünü unutturur. Kuddusi başını eğdi. "Allah şahidim olsun, bundan sonra bir lokmayı bile zorla satmam, kimseye zulmetmem." Osman elini uzattı.
İkisi tokalaşınca etraflarında duran köylüler derin bir nefes aldı. Sanki köyün üzerinde duran eski bir yük kalkmıştı. Günler geçti, yağmurun bereketi toprağın her köşesinde kendini göstermeye başladı. Vadinin kıyıları yeniden yeşerdi. Kuzular büyüdü, evlerde süt arttı. Meydanda bir gün süt pazarı, bir gün yün pazarı kurulmaya başladı. Küçük kervanlar Nurpınar Vadisi ile civar köyler arasında gidip geliyordu. Osman ise zenginlikle değişmedi. Her sabah gün doğmadan dışarı çıkar, yine aynı tepeye uğrar, oraya gömdüğü keçinin yanına oturup Allah'a şükrederdi. Yanında mutlaka biraz ekmek ile su taşır, yolu düşen yolcuya veya yorulmuş işçiye ikram ederdi. Kendisine hal hatır soranlara da tek cümle söylerdi. Mal elde durur, gönülde değil. Rızık gelirse şükür, gitse sabır. Cuma günü Muhtar Ramazan minberde halka seslendi. Ey Nurpınar Vadisi halkı! Kendi gözlerinizle gördünüz. Göğün kapıları samimi bir dua ile açılır. Yerin kapıları temiz bir niyetle. Bir cana merhamet eden Allah'ın merhametine kavuşur. Rızkı doğru arayan beklemediği yerden bulur. Unutmayın, bu köy bugün 3 şeyle ayakta duruyor. Allah'ın indirdiği yağmurla, toprağın içinden çıkan rızıkla ve bir çobanın içten duasıyla. Bu ahdi saklayın, zira şükürle nimet devam eder. Cemaat camiden çıkarken, içleri uzun zamandır hissetmedikleri bir huzurla doluydu. Meydanda çocuklar koşup oynuyor, küçük kuzuların peşinden neşeyle bağırışıyorlardı. Evlerin önünde kadınlar, tandırın başında ekmek pişiriyor, unun ve sütün kokusu bütün mahalleye yayılıyordu. Erkekler ise tarlaların durumunu konuşuyor, suyu adilce paylaşmak için yeni düzen kuruyorlardı. Gün batarken Osman evine döndü. Kapısının eşiğine oturdu. Eskiden fakirliğin ağırlığıyla oturduğu aynı yerdi ama bu defa içi rahattı. Başını göğe kaldırıp kalbiyle konuşur gibi, "Allah'ım, bize merhamet ettin, merhametini üzerimizden eksik etme," dedi. Sonra gömdüğü keçiyi düşündü. "Sen, görmediğimiz kadar çok hayra sebep oldun. Allah, sana da, bize de rahmet etsin," diye mırıldandı. O gün, Nurpınar Vadisi'nin kaderi gerçekten değişmişti. Bir yanda gökten inen yağmur, diğer yanda yerden çıkan altınlar. Ama hepsinden öte, insanların kalbinde beliren merhamet. Artık bu vadide en uzun gölge bile eskisi gibi karanlık değildi. Her sabah hatırlanan tek gerçek şuydu: Allah'a içten yönelenin yolu hiç ummadığı yerden açılır. Allah bizi merhametli kullarından eylesin inşallah. Bir sonraki hikayede buluşmak üzere. Allah'a emanet olun dostlarım.